Herkese merhaba, Kitap Felsefe'ye hoş geldiniz. Felsefi derinliklere dalmayı seviyorsanız tam doğru yerdesiniz, o yüzden abone olmayı unutmayın. Bugün gerçekten kışkırtıcı bir soru üzerine kafa yoracağız. Ahlaki doğrular, evrensel ve değişmez gerçekler midir, yoksa zamanla ortaya çıkan, hatta icat edilen şeyler mi? Filozof Thomas Nagel'ın peşine takılıp, hakikatin kendisinin bile nasıl evrimleşebileceğini göreceğiz. Hazırsanız bu zihin açıcı yolculuğa başlayalım. Her şey, İkinci Dünya Savaşı'nın en sıcak zamanlarında 1944 Normandiya'sında yaşanmış gerçek bir olayla başlıyor. Hikayemizin kahramanı sadece bir İngiliz istihbarat subayı değil, aynı zamanda bir filozof olan Stuart Hampshire. Şöyle bir sahne canlandırın gözünüzde. Hampshire, Fransız direnişinin elindeki kilit bir işbirlikçiyi sorgulamakla görevli. Ama ortada ciddi bir pürüz var. Direnişçiler sorgu biter bitmez bu mahkumu infaz etmeye kararlı. İşte düğümün çözüldüğü, daha doğrusu kör düğüm olduğu yer tam da burası. Mahkum diyor ki, hayatımı garanti ederseniz size savaşın seyrini değiştirecek bilgiler veririm. Ama Hampshire biliyor ki bu imkansız. Direnişçiler o adamın ne olursa olsun öldürecek. Yani vereceği söz en başından kuyruklu bir yalan olacak. Düşünün bir, ne yapardınız? Peki Hampshire ne yaptı dersiniz? Yalan söylememeyi seçti. Sonuç, mahkum sustu ve Fransızlar tarafından kurşuna dizildi. Belki de birçok askerin hayatına mal olan bir sessizlik. Bu olay, ahlaki kararların ne kadar çetrefilli olabileceğinin sarsıcı bir örneği. İşte Hampshire'ın bu akıl almaz ikilemi, bizi ahlak felsefesinin en temel tartışmalarından birinin tam ortasına bırakıyor. Adeta iki farklı ahlaki pusulanın birbirine zıt yönleri gösterdiği bir an bu. Bir tarafta deontoloji var. Bu içimizdeki o dur diyen sestir. Sonucu ne olursa olsun yalan söylemek yanlıştır. Bir insanı kandırmak yanlıştır diyen o sarsılmaz ilke. Diğer tarafta ise sonuççuluk var. O da der ki, bir saniye, önemli olan sonuçlar. Eğer küçük bir yalan onlarca yüzlerce hayat kurtaracaksa o yalan ahlaken doğrudur. Yani deontoloji Hampshire'ın içindeki o sese diyor ki, bu adamı sırf ondan bilgi almak için bir araç olarak kullanamazsın. Ona sahte bir umut vererek onu manipüle etmek insan onuruna aykırıdır ve bu asla aşılmaması gereken bir çizgidir. Her birey kendi içinde bir amaçtır, bir amaca giden yolda sadece bir basamak değil. Sonuççuluk ise sahneye tamamen farklı, daha hesapçı bir argümanla çıkıyor. Diyor ki, duyguları bir kenara bırakalım ve matematiğe bakalım. Bir yalan karşılığında kurtarılacak sayısız hayat. Denklem çok açık. En iyi sonucu doğuracak eylem ahlaken doğru eylemdir. Peki, Hampshire'ın o güçlü yalan söyleyemem hissi, o deontolojik sezgi nereden geliyor? İşte modern bilim bu sezgilerimizin aslında sandığımız kadar güvenilir olmayabileceğini söyleyerek işleri daha da karıştırıyor. Bu görüşe göre o içimizdeki güçlü ahlaki sesler aslında evrensel bir hakikatin fısıltıları değil. Onlar daha çok on binlerce yıl önce küçük kabilelerde hayatta kalmamızı sağlayan ilkel ve duygusal bir alarm sistemi. Yani o asla yalan söyleme içgüdüsü belki de yüce bir ahlak yasası değil, sadece bir hayatta kalma yazılımının yankısı. İşte tam bu noktada Thomas Nagel devreye giriyor ve o can alıcı soruyu soruyor. Bu içimizden gelen güçlü yanlış hissi ahlaki bir gerçeği algıladığımız için mi var, yoksa bu sadece beynimizin bize oynadığı evrimsel süreçte kodlanmış doğal bir yanılsama mı? Hangisine güveneceğiz? Sezgilerimize mi, yoksa aklımızın yaptığı soğukkanlı hesaba mı? Nagel bu noktada tartışmayı bambaşka bir seviyeye taşıyor. Diyor ki, belki de sorun hangi sezginin doğru olduğunu bulmak değildir. Belki de asıl mesele ahlaki hakikatin kendisinin bilimsel hakikat gibi zamanın dışında ebedi bir şey olmamasıdır. Şimdi burası gerçekten çok ilginç. Bilimde bizden bağımsız, orada öylece duran gerçekleri keşfederiz, değil mi? Yani tuz, biz onu analiz etmeden milyonlarca yıl önce de sodyum klorürdü. Ama Nagel'e göre ahlak böyle işlemiyor. Ahlaki bir doğrunun doğru olabilmesi sebeplere dayanır ve bu sebeplerin de o dönemde yaşayan insanlar tarafından anlaşılabilir, yani onlara erişilebilir olması gerekir. Gelin bu argümanı biraz daha açalım çünkü gerçekten zihin açıcı. Nagel aslında şunu diyor, ahlaki doğrular uzayda keşfedilmeyi bekleyen gezegenler gibi değildir. Onlar, biz insanlar olarak onları kavrayacak zihinsel, sosyal ve kavramsal araçları geliştirdikçe var olurlar. Yani bazı ahlaki hakikatler kelimenin tam anlamıyla tarihin belli bir döneminde doğar.
Bu soyut erişilebilirlik fikrini somutlaştırmak için şu zaman çizelgesine bir bakalım. Mesela ifade özgürlüğü hakkını düşünelim. Bu hakkın ahlaki bir gerçek olarak ortaya çıkabilmesi için öncelikle halk egemenliği gibi bir fikrin gelişmesi gerekiyordu. Yani yönetme gücünün halktan geldiği fikri. Bu fikir olmadan bir antik Romalıya ifade özgürlüğünden bahsetmek anlamsız olurdu. Çünkü bu hakkın dayandığı temel sebep onun zihinsel dünyasında henüz erişilebilir değildi. Peki tüm bunların bizim için anlamı ne? Nagel'ın bu radikal fikri ahlaka, ilerlemeye ve kendi doğrularımıza bakışımızı nasıl değiştirmeli? Nagel'in teorisine göre ahlaki ilerleme dediğimiz şeyin aslında iki farklı motoru var. Birincisi, her zaman yanlış olan şeylerin yanlış olduğunu sonunda fark etmemiz, köleliğin adaletsizliği gibi. Bu hep oradaydı, biz sadece kördük. İkincisi ise ifade özgürlüğü gibi ancak belirli sosyal ve düşünsel gelişmelerden sonra mümkün hale gelen, yani doğru hale gelen yepyeni ahlaki gerçekler yaratmamız. Buradan çıkarmamız gereken en büyük ders belki de alçak gönüllülük. Şu an bize sarsılmaz gibi gelen ahlaki doğrularımız aslında ahlaki evrimin son durağı değil. Biz de tarihin bir anında kendi kavramsal sınırlarımız içinde yaşıyoruz. Ve bizim de göremediğimiz, henüz erişemediğimiz ahlaki gerçekler olabilir. Ve bu bölümü zihninizde dönüp duracak o soruyla bitirelim. Tıpkı yüzlerce yıl önce yaşamış insanların bizim bugün savunduğumuz hakları hayal bile edememesi gibi, bizim şu an aklımızın ucundan bile geçmeyen, hayal dahi edemediğimiz hangi ahlaki doğrular gelecekteki nesiller için gün gibi aşikar olacak? Bu Nagel'ın bize bıraktığı hem heyecan verici hem de insanı tevazuya davet eden bir düşünce. İzlediğiniz için teşekkürler.